Sevgili çocuklar, alemlere rahmet olarak gönderilen ve çocukları çok seven Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Arap Yarımadası'nın en önemli şehirlerinden biri olan Mekke'de dünyaya geldi. Kabe yani Allah'ın evi Mekke'deydi. Yüce Allah ilk olarak Hazreti Adem'e insanların kendisine ibadet edebilmesi için kutsal evini inşa etmesini emretti. Ve böylece Hazreti Adem Allah'ın evi olan Kabe'nin temellerini inşa etti. Yüce Allah bu eve Kabe ismini verdi. Aradan yüzyıllar geçti. Sel, yağmur ve rüzgar nedeniyle Kabe duvarları zamanla aşınmaya başladı. Yüce Allah bu kez Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail'e Kabe'yi onarmalarını emretti. Hz. İbrahim ve Hz. İsmail Kabe'yi onararak insanları Allah'ın evini ibadet etmeye davet ettiler. Asırlar sonra insanlar Hz. Peygamber'in getirdiği dini unutarak taş, toprak, hatta tahtadan kendi elleriyle yaptıkları putlara tapar oldular. Öyle ki kendilerini koruduklarına inandıkları bu putlardan Kabe'nin çevresinde 360 tane vardı. Kabe bu şehri bereketlendirmişti. Mekke artık insanlar için hem dinin hem de ticaretin baş merkezi olmuştu. Artık Mekke'ye yakın ve uzak ülkelerden insanlar hem ticaret yapmak için hem de Kabe'yi tavaf etmek için gelirlerdi. Mekkeliler Kabe'nin bakım ve onarımı ve temizliğine çok dikkat ederler, dışarıdan gelen misafirlerini yedirip içirip sularlardı. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip Mekke'nin en güçlü ve en önemli kabilesi olan Kureyş kabilesinin lideriydi ve hacıları sulama görevini de o üstlenmişti. İnsanların ibadet ve ticaret için Mekke'ye gitmeleri, Mekke'nin güneyinde yer alan Yemen şehrinin valisi Ebrehe'nin hiç de hoşuna gitmemişti. Kabe'yi o kadar çok kıskanmıştı ki oraya giden insanların kendi ülkesine gelmesi için muhteşem bir tapınak yaptırdı. Fakat işler hiç de onun istediği gibi yolunda gitmemişti. İnsanlar bir türlü onun tapınağına gelmiyordu. Bu durum Ebrehe'yi çok öfkelendirdi. Atlar, develer ve fillerden oluşan muazzam bir ordu hazırladı. Ve Kabe'yi yıkmak üzere Yemen Sana şehrinden yola çıktı. Kabileler halinde dağınık yaşayan Araplar yer yer Ebrehe'nin ordusuna karşı koymaya çalıştılarsa da onu önleyemediler. Ebrehe'nin daha önceden keşif için gönderdiği askerleri de Mekkelilerin nesini buldularsa yağmaladılar. Malları yağmalananlar arasında Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalip de bulunuyordu. Mekkelilerden bir sulh heyeti Ebrehe'ye gitti ve mallarının geri verilmesini istediler. Heyetin başında o zaman Mekke şehrini idare eden Kureyş kabilesi reisi Abdülmuttalip bulunuyordu. Ve Ebrehe'ye şöyle söyledi: "Askerlerinin benden aldığı 100 deveyi geri ver." Ebrehe onun bu isteğine şaşırıp kaldı ve şöyle dedi: "Behey adam, ben Kabe'yi yıkmak için geliyorum. Siz beni bundan vazgeçirmek yerine develerinizin derdine düşmüşsünüz." diyerek onları aşağılamaya çalıştı. Fakat Abdülmuttalib'in verdiği cevap karşısında Ebrehe'nin gözleri fal taşı gibi açıldı. Abdülmuttalib şöyle söyledi: "Ben ancak develerin sahibiyim ve develerimi istiyorum. Kabe'nin ise asıl sahibi Yüce Allah'tır ve elbette o evini koruyacaktır." Ebrehe yağmalanan malları geri verdikten sonra ordusunu ve şöhretli mamutunu Mekke üzerine yürüttü. Abdülmuttalip ise Kabe'nin kapısına gözyaşlarıyla yapışıp dua ettikten sonra halkı dağlara çekerek olacakları ibretle izlemeye başladı. Ve artık Ebrehe'nin ordusu Mekke'ye girmişti. Ebrehe mamutunu Kabe'nin üzerine doğru yürütmeye kalkıştığında filin ayakları kumlara saplanıp kalıyordu. Fakat yönünü Kabe'ye çevirdiğinde hayvan kesinlikle Kabe'den tarafa bakmıyordu bile.
bu durum Ebrehe'yi çok sinirlendirdi ve askerlerine emirler yağdırmaya başladı. Durumdan korkan askerler ellerindeki mızrakları filin gövdesine batırmaya çalıştılar. Hayvanın vücudundan kanlar akıyordu. Fakat hayvan yine de Kabe'ye yönelmiyordu. O sırada Ebrehe ve askerleri Kur'an-ı Kerim'in Fil suresinde bildirdiği üzere hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştılar. Bir anda gökyüzünü kaplayan ebabil kuşları ağızlarında ve ayaklarında taşıdıkları küçük kızgın taşları düşman askerlerinin üzerine atıyorlardı. Bir nevi Ebrehe ordusunu havadan bombardıman ediyorlardı. Böylece koca ordu neye uğradığını şaşırdı ve yara bere içinde perişan oldu. Çok az kişi kaçabildi. Onlar da aldıkları yaranın tesiriyle kısa zaman sonra öldüler. Ebrehe de canını zor kurtarıp Yemen'e döndü ama çok geçmeden o da orada öldü. Yani Kabe'nin sahibi işte böyle konuşmuştu. Tıpkı Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'in söylediği gibi Kabe'nin sahibi Kabe'yi korumuştu. Elhamdülillah. Sevgili çocuklar, tarihte bu olay Fil vakası olarak anılır. O günden sonra Mekkeliler için Fil vakası tarih başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Fil vakasından 52 gün sonra 571 yılı Rabiülevvel ayının 12. gecesi pazartesi sabaha karşı sevgili Peygamberimiz dünyaya teşrif etti. Onun gelişiyle alemler nura boyandı. Peygamberimizin doğduğu gece bir takım mucizeler gerçekleşti. Binlerce yıldır yanmakta olan mecusilerin ateşi o gece söndü. Kabe'de bulunan 360 put yüzüstü yere serildi. O günün en güçlü devletlerinden olan İran Kisrası'nın sarayının 14 sütunu yerle bir oldu. Arapların kutsal saydıkları Sava Gölü kurudu, yine onların kutsal saydıkları Sema ve Vadisi sular altında kaldı. O yıllarda Arapların bir adeti vardı. Yeni doğan çocuklar süt emmeleri için çölde yaşayan kabilelere verilirdi. Çünkü çöl iklimi insanları daha sağlıklı ve cesur hale getirirdi. Böylece çölde büyüyen çocukların konuşmaları daha rahat ve daha düzgün olurdu. Abdülmuttalip küçük Muhammed için de bir süt anne arıyordu. O yıl kıtlığın hüküm sürdüğü bir yıldı ve Beni Saad kabilesinden kadınlar süt emzirecek çocuklar bulmak için Mekke'ye doğru yola çıkmışlardı. Hazreti Halime ve eşi Harise de yola düşmüşlerdi. O gün küçük Muhammed'in takdim edilmediği hiçbir kadın kalmamıştı. Fakat kimse onu kabul etmemişti. Çünkü herkes babası hayatta olan bir çocuk arıyordu. Oysa o bir yetimdi. Yolda Abdülmuttalib'e rastladılar. Abdülmuttalip onlara eğer süt anne olmak için bir çocuk arıyorsanız benimle gelin dedi. Hazreti Halime ve eşi Abdülmuttalib'i takip ederek onun evine gittiler. Aslında Hazreti Halime'nin bu işe pek gönlü yoktu. Nihayetinde bu çocuğun kendine para ödeyecek bir babası yoktu. Fakat Hazreti Halime küçük beyaz kundak içerisinde kendine gülümseyen o iki çift gözü ve o nurlu yüzü görünce kendinden geçiverdi. Küçük Muhammed'i kucağına aldı, bağrına bastı ve eşi Harise bu çocuğu almak istiyorum dedi. Ve dedesi Abdülmuttalip'le anlaştılar. Hazreti Halime küçük Muhammed'i kucağına alarak geldikleri yolu geri dönmek üzere gözyaşları içerisinde olan Hazreti Amine'ye veda ettiler. Gelirken üzerine bindikleri o cılız eşek giderken şahlanarak gidiyordu. Sanki o günden sonra Hazreti Halime'nin ve çocuklarının hayatı değişecekti. Çünkü evine daha çok bereket, daha çok mutluluk ve daha çok huzur gelecekti. Peygamberimizin süt kardeşleri Abdullah ve Şeyma heyecanla onu bekliyorlardı.